Merhabalar, bu videoda veri tabanına giriş yapacağız. Veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi, SQL, TSQL nedir? Bu soruları cevaplayacağız. Ardından SQL Server Management Studio'ya giriş yapıp videoyu sonlandıracağız. Çok teferruatlı bir anlatım videosu olmayacak, belirtmiş olayım. Şimdi, veri tabanı nedir sorusuyla başlayalım. Veri tabanı, verileri düzenli bir şekilde depolamamızı sağlayan bir yapı. Sistematik olarak verileri tablolar içerisinde saklıyor. Mesela bunu şöyle gösterelim. Bildiğiniz gibi tablolar satır ve sütunlardan oluşuyor. Her bir satır bir kaydı temsil eder. Sütun yani kolon, field ya da alan da diyebiliriz. İlgili satırda denk düştüğü verinin ne anlam ifade ettiğini ve o verinin türünü barındırır. Mesela bunun bir öğrenciler tablosu olduğunu düşünelim. Her öğrencinin işte ad, soyad, doğum tarihi, adres gibi bilgilerini tutalım. Bir tane de öğrenci kaydı girelim. Ahmet dedim. Çelik dedim. Hatta bir tane daha öğrenci kaydı girelim. Şimdi iki tane Ahmet adında öğrenci girdim. Daha fazla Ahmet adında öğrencim olabilir. Soyadları aynı olabilir. Bazı öğrencilerin işte doğum tarihleri aynı olabilir. Bazılarının adresleri. Hiçbir öğrenciyi birbirinden ayırt edebilecek bir alan yok burada. Bizim öğrencilerin her birine birbirinden ayırt edebileceğimiz, onlara benzersiz bir kimlik tanımlamamız gerekiyor. Bir alan tanımlamamız gerekiyor. Mesela öğrenci numaraları okullardaki her öğrenci için tektir. Ya da TC kimlik numaralarımız ya da bankalardaki müşteri numaralarımız bunlar hep kişiye özgüdür, unik'tir. Aynı şekilde her tabloda da her kaydın benzersiz bir kimliğe sahip olması gerekiyor. Bu benzersiz özelliği taşıması durumu primary key yani birincil anahtardır. Bu alanda ID olarak isimlendiriliyor. Mesela bu öğrenciler tablosu. Student ID diyebilirdik buraya. Hepsine birer değer atayalım. Mesela bir ID'sine sahip farklı bir öğrencimiz olamayacak. İki ID'sine sahip farklı bir öğrencimiz olamayacak. Tabii ben burada tam sayı değerler girdim. ID'nin illaki verisinin türü tam sayı olmak zorunda değil. Farklı veri türleriyle de tanımlanabiliyor kolonlar. Şu an veri türlerine girmeyeceğim için çok uzar. Anlatmıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir de foreign key kavramımız var. Foreign key yabancı anahtar anlamına geliyor. Nedir? Bunu da şöyle anlatalım. Bu bizim ürünler tablomuz olsun. Her ürünün işte ID bilgisini, adını, açıklamasını filan tutalım. Burada fotoğraf gibi alanlar eklenebilir. Burası çoğaltılabilir. Ama o fasla girmiyorum. Hemen örnek veri girişi yapalım. Bir diyelim işte bilgisayar olsun. İki ne olsun mesela? Elbise. İşte 3 diyelim etek. Buraları yazmışım gibi farz edelim. Bir tane daha tablo ekliyorum. Bu tablomuz da kategori tablosu olsun. Her kategorinin bir ID'si olacak. Bir adı olacak. Yine buraya da açıklama, fotoğraf gibi alanlar eklenebilir. Ama oralar şu an çok önemli değil anlatacağım şey için. Gir dedim. Elektronik diyorum. İşte 2 giyim olsun. Şimdi hepsi buradayı düşünelim. Trendyol'u düşünelim. Biz burada bir ürün bakmak istediğimizde mesela yeni bir mont alacağız. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz kategorilerden kadını seçiyoruz ya da erkeği. Oradan giyime geliyoruz. Giyimden montu seçiyoruz. Ondan sonra bize montları listeliyor. Aynı şekilde biz buradaki her ürün için bir kategori belirteceğiz. Buraya gelip işte kategori name diye bir kolon oluşturup kendimiz elle de yazabilirdik. Elektronik bilmem ne diye. Ama bu her seferinde tek tek yazılmaz. Yani yazım hatası yapabiliriz. Ya da
Yani tasarımsal olarak güzel olmaz. Çok uzatmayayım o kısmını. Eee, Zaten elimizde bir kategori tablosu var. Biz buraya kategori ID adında bir alan eklersek ve bu alanı kategoriler tablosundaki ID alanı ile ilişkilendirirsek zaten problemimiz çözülmüş olur. Buradaki kategori ID, kategoriler tablosundaki ID alanını referans göstermeli. Bu durumda da kategori ID kolonu, yani bu alan foreign key olmuş oluyor. Mantık bu aslında. Bilgisayar hangi kategoride? Elektronik kategorisinde. Elbise giyimde, etek giyimde gibi. Veri tabanının yapısı bu şekilde. Şimdi gelelim veri tabanı yönetim sistemine. Veri tabanı yönetim sistemi de veri tabanı ile kullanıcı arasındaki bir köprü gibi. Yani veri tabanlarını yönetmemizi sağlayan, onlar üzerinde değişiklikleri yapmamızı sağlayan bir yazılım sistemi. Veri tabanı dediğimizde aklımıza tablolar ve veriler gelecekken veri tabanı yönetim sistemi dediğimizde kullanıcı yetkilendirmelerini yapabildiğimiz, veri tabanlarını kontrol edebildiğimiz, sorgular yazabildiğimiz, sorgu mekanizmalarına sahip bir yazılım sistemi gelmeli. MySQL gibi, SQL Server gibi, Oracle gibi. Tabii bu saydıklarım ilişkisel veri tabanı örnekleriydi. Bir de NoSQL dediğimiz Not Only SQL şeklinde bir açılıma sahip veri tabanları var. MongoDB, Redis gibi. Ama o kısım bizi ilgilendirmiyor. Biz şu an SQL Server ile devam edeceğiz. O yüzden e, o kısma hiç girmiyorum. Şimdi bir de SQL'den bahsedelim. SQL, Structured Query Language şeklinde bir açılıma sahip. Yapılandırılmış sorgu dili. Yani veriler üzerinde manipülasyon işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlayan bir dil. İlişkisel veri tabanlarının hemen hemen hepsi SQL'i destekliyor. Peki biz SQL'e sorgulama dili dedik. Neden bir programlama dili değil? Şöyle ki e, biz bir programlama dilinde ne yapıyoruz? Şimdi problemimiz var. Algoritmayı yazıyoruz. Sonra o algoritmaya göre gidiyoruz programa ne yapacağını, daha doğrusu neyi nasıl yapacağını tek tek satır satır kodluyoruz. SQL'de durum farklı. Biz SQL'de nasıl yapacağını anlatmıyoruz. Ne yapacağını söylüyoruz. Nasıl yapacağını arka planda kendisi hallediyor zaten, çözüyor. Bizim o kısımda bir alakamız yok, ilgilenmiyoruz. Şimdi arka planda sorgu nasıl çalışıyor onu göstereyim. Şimdi mesela biz bir sorgu yazdık. Bu sorgumuz olsun. Bu sorgu çalıştırdığımız zaman ilk olarak SQL parser'a geliyor. Parser sorguyu bir check ediyor. Syntax check. Yani söz dizimini bir kontrol ediyor. Hata varsa uyarı fırlatıyor. Eğer ki söz diziminde bir hata yoksa ne yapıyor? Tek tek parçalıyor, küçük parçalara ayırıyor, parse ediyor. Ve translator aracılığıyla bu sorgu matematiksel bir formüle çevriliyor. Her şeyin temelinde matematik var. Bilgisayar deyince zaten aklımıza sıfırlar ve birler gelmeli. Matematiksel formüle çevrilen sorgu optimizer aracılığıyla en verimli nasıl çalışır? Bu analiz ediliyor. Hemen onu da ekleyelim buraya. Ve analiz işlemi sonrasında bize bir tane execution plan, yani bir çalışma planı çıkartıyor. Bu çalışma planı da veri tabanı motoruna veriliyor. Database Engine diyelim. Veri tabanı motoru alıyor bu planı. Şurada mıydı? Aynen. Alıyor bu veri tabanını, çalışma planını. Veri tabanı ile etkileşime giriyor ve e, çalışma planına göre bizim sorgumuzu çalıştırıyor. Sonrasında da bize ne üretecek? Bir çıktı üretecek. Sorgunun sonucunu üretiyor. Result diyelim, output diyelim, ne dersek. Yani arka planda aslında sorgu bu şekilde çalışmış oluyor.
Bir de TSQL vardı. Ondan bahsedelim son olarak. TSQL, Transact SQL şeklinde bir açılıma sahip. Transact işlem anlamına geliyor da yani işlemli yapılandırılmış sorgu dili diye mi çevrilir emin değilim. Nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Neyse, TSQL Microsoft tarafından geliştirilmiş. SQL Server'a özgüdür. Ve SQL'in yapamadıklarını yapmamızı sağlıyor. SQL'in yetersiz kaldığı noktalar var. Daha fonksiyonel bir e, yapı kurmuşlar TSQL'de. İçinde döngüler, değişkenler falan var. Yani aslında SQL'in bir uzantısı, daha genişletilmiş bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Bir de mesela Oracle için PLSQL geliştirilmiş. O da farklı bir uzantısı. Bu şekilde. Şimdi gelelim Microsoft SQL Server Management Studio'ya. İlk açtığımızda bizi sunucuya bağlan penceresi karşılıyor. Bu pencerede Server Type varsayılan olarak Database Engine seçili gelir. Yani veri tabanı motoru. Zaten biz de bunu seçmeliyiz. Çünkü işimiz veri tabanıyla. Authentication için burada bizi ilgilendiren iki tane var. Biri Windows Authentication, biri SQL Server Authentication. Şimdi şöyle ki, eğer biz SQL Server'ı kurduğumuz bilgisayarda SQL Server'a bağlanıyorsak Windows Authentication'ı seçebiliriz. Yani lokalimizde kurmuşuz zaten. Yine lokalimizde bağlanıyoruz. Bunu seçersek de server name'e girebileceğimiz parametreler bilgisayarın adı olabilir, nokta olabilir. Şöyle göstereyim. Bunlar dışında lokal olabilir ya da lokal host olabilir. SQL Server Authentication'a gelecek olursak da biz eğer farklı ağdaki bir bilgisayara bağlanacaksak, yani farklı bir sunucudaki SQL Server'a bağlanacaksak bunu seçiyoruz demiştik. Bunu seçtiğimizde de bizden login olabilmek için username ve parola isteyecek. Tabii ki sunucu adını da ona göre güncellememiz gerekecek. Tabii biz lokaldekine bağlandığımız için bunu seçebiliriz. Burada Connection Security kısmında da Encryption Mandatory olarak seçili. Bu ne demek? Veri iletimi şifreli olacak demek. Trust Server Certificate'de de olay şu. Yani basitçe şöyle anlatayım. SQL Server bağlantı kurarken sertifikaları kontrol ediyor. SSL sertifikalarını filan. Eğer sertifikada bir hata varsa yani yanlış yapılandırdıysanız, e, sertifika geçerliliğini kaybetmişse ya da ne bileyim kendi imzaladığınız sertifikayı kullanıyorsanız problemler çıkartabiliyor, hata veriyor. Test ortamında, geliştirme ortamında genelde bu hep tikli olur. Özeti böyle. Connect diyelim, bağlanalım. Bağlandığımızda bizi sol tarafta Object Explorer paneli karşılıyor. Bu panelde biz veri tabanlarına erişim sağlayabiliyoruz. Security altında işte logins'te hani demin SQL Server Authentication'ı seçersek bizden username ve parola istiyor demiştik ya. User'ları ayarlayabiliyoruz. Burada kullanıcı ekleyebiliyoruz. Onlara yetki verme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İşte veri tabanında okuma yetkisi olsun ya da yazma yetkisi olsun gibi. Buradan bunları kontrol ediyoruz. Ee, New Query penceresi de yeni bir sorgu penceresi açıyor bize. Sorgularımızı da burada yazacağız. Şimdilik bu kadarı yeterli bence. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın.